Evet, kendinden modelli bir elbisem vardı arkadaşlar. Bunu çanta yapmak istedim. Gördüğünüz gibi askılı bir elbiseydi. Kestim güzelce. Parçalarını ayırdım. Arkasını, etek kısmını kullandım bunun için. Arkasını ve önünü bir astara yerleştirdim. Ve güzelce astarını da beraberinde kestim. Bunda işleme yapmadım bu çantamda. İşlemeye gerek duymadım daha doğrusu. Böyle aralarında modelli kısımları vardı. Bu modelleri çıkartıp üst kısmını kestiğim kısımdan çıkarttım bu parçaları. Bu şekilde ikiye katlayıp çantanın üst kısmına yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi astarımı ikiye birleştirip çantamızın dış kısmını da ön ve arkasını birleştirip aynı şekilde diktim. Bu parçalarım kalındı birazcık. Bu araya geçirdikleri parçaları biraz kat vermişler. Ben onları ayırma gereği duydum. Çünkü çok kalın oluyorlardı. Bu şekilde ayırmaya başladım. Bayağı bir zor oldu. İplik kesme aparatıyla ipliklerini böyle tek tek ayırarak birbirinden ayırdım parçaları. İşte bu şekilde hepsini ayırdım. Çantamın iç kısmına bir tane parça keserek cep yaptım. Makinede diktim. Bu şekilde güzel bir cep oldu. Köşe kısımlarına keserek değil de birbirine üçgenleri birbirine birleştirerek ben bu şekilde öğrendiğim için hep bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Öbür türlü de yapabilirsiniz. Yani köşelerini kesip birleştirebilirsiniz. İki dikişini birbirine birleştiriyorum. Alt ve yan kısımdaki bir dikişleri. Sonra oralardan iğnelerini takıyorum ve dikiş yapıyorum iğne taktığım yerlerden. Siz de böyle parçalarınızı değerlendirip çantalar dikebilirsiniz. Onun için böyle küçük küçük kesitlerle video çekmek istedim. Aslında bu videoyu çekmeyecektim ama çekeyim koyayım istedim. Sonra vazgeçtim. Makinede dikmeye çalışıyorum. Makinayı iyice öğrenmeye çalışıyorum. Kendimi alıştırıyorum. O yüzden bu çantayı diktim. Diğer çantamın astarını diktim ve üst kısmının da köşelerini aynı şekilde dikerek köşelerini de yaptım. O parçaları birleştirdiğim parçaları bu şekilde ikiye katlayarak önce bir makineden çektim. Sonra çantamın üst kısmına bu şekilde iğneledim onları. Sonuna kadar. Çantamın sap kısımlarını böyle parçalar kestim. Gene üst kısmından çıkan parçayla onları da birbirine birleştirerek elbisemin üst kısmından çıkan parçalardan
yaptım. Saplarını da. Her iki sapını da aynı şekilde yaptım. İşte bu şekilde çantamın her iki tarafından dikiş yaparak güzel bir sap elde ettim. Diğer sapını da aynı şekilde yaptım. Çantamın arka kısmına bu şekilde yerleştirdim. Şimdi ön kısmına da saplarını, ön kısmını arkaya yerleştirdiğim sapları ölçü alarak ön kısmını da aynı şekilde yerleştirdim. Evet. Sonra oradan kenarlarını diktim. Makinede diktim tabii ki de. Önce sap kenarlarının o parçayı diktim. Sonra saplarını oraya diktim. Sonra astarını bu şekilde geçirip sapları içine koydum. Çünkü saplar çevirdiğimiz zaman dışarıda kalması gerekiyor. Önce köşelerden, köşe kısımlarından iğneledim. Gayet güzel oldu. Sonra kenarından spor bir dikiş yaptım. Sonra astarının iç kısmındaki kalan açıkta kalan yerini de diktim arkadaşlar. Oradan çevirdik çünkü çantamızı. İşte çantamız bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çanta oldu. Her yerde kullanabileceğim. Çok şık bir çanta